Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun kıymetli izleyiciler. Sizlerle birlikte hakikatin izini sürdüğümüz Gerçeğin Peşinde programıyla karşınızdayız. Gerçeğin Peşinde programında her programımızda farklı önemli konuları ele alıyoruz ve bu konuları sizlere soru şeklinde yöneltiyoruz kıymetli izleyiciler. Ve sizlerden yorumlar bekliyoruz. Hem canlı yayın hattımızı arayarak, canlı yayına bağlanarak hem de WhatsApp'tan yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bir yorum yarışması şeklinde de değerlendiriyoruz. Evet, Seyfettin Bulut hocam, kıymetli hocam burada. Hocam nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Size de hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel, verimli, feyizli, hepimizin geliştiği bir program olmasını diliyorum. Amin inşallah. Hocam her bir programımızda farklı konuları ele alıyoruz. Ve bu programımızın ikinci kısmı. Birincisinde programımızın isminden yola çıkarak gerçek nedir? Gerçeğe ulaşabilir miyiz? Bulanlar arayanlar mıdır gibi sorular üzerinde durduk. Gerçeklik üzerine konuştuk. Bu akşam ne üzerine konuşuyoruz? Bu akşam da gerçek için bir çerçeve çizdikten sonra en temel gerçek, yani bütün gerçeklerin temelinde var olan gerçek ismi zaten gerçek olan, bir ismi gerçek olan, yani hak olan Rabbimizle ilgili, Allah'la ilgili, Allah'ı nasıl tanırız, nasıl tanıtırız, nasıl anlarız, nasıl anlatırız. Çünkü ehli dalaletin en büyük dalaleti Allah'ı tanımamaktır. Bu zamanda özellikle bu tekrar insanlar bu büyük gerçeğe karşı kör olmaya başladılar. Evet. Arada bir takım perdeler, işte sebepler, esbab perdesi, tabiat perdesi gibi perdeler çekerek bu apaçık gerçekten, yani varlığı zorunlu varlık, olmazsa olmaz. Efendim, aslında o olmazsa hiçbir şey olmaz. O olmazsa, o gerçek kabul edilmezse gerçek adına hiçbir şey kalmaz. Ya bütün gerçekliğin temeli olarak. Temeli, yani değil mi? temeli, Gerçekler esası, gerçeği. özü, Evet. hakikati Allah'ın varlığıdır. Dolayısıyla bütün gerçekler onun hak ismine dayanıyor. O kabul edilmezse nereye koyacak? Her şey boşlukta kalır yani. Zaten olmaz. Onsuz Olmaz. hiçbir şeyi açıklayamayız. Yani gerçekliğini yitirir o halde. Yitirir yani. Değil mi? Yitirir ve gerçekliğini de yitirir. Varlık sahasında da kalamaz. Yani burada onun için en inatçı, inkarcının üstüne gitsen mesela neticede başka çaresi kalmayacaktır. Yani çağrın açar, Allah'ın varlığını itiraf edecektir. Ben vaazların üzerine gittim, biliyorum. Mecbur kalacaktır ki Kur'an bu konuda çok iddialı. O inanmayana diyor, inanmamak için direnene, direnç gösterene, ısrar edene sorsan, ve le in sa'altehum men halakas semavati vel arda le yekulunna Allah. Neticede gökleri ve yeri kim yarattı yani? Bir yaratıcı yoksa gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan ne diyecek şimdi, yani başka Allah'ın yaratmış olmasından, yani gücü kudreti sonsuz bir yaratıcının eseri demekten başka çare yok ki. Yani vereceği başka türlü her türlü cevap onu gülünç duruma düşürecektir. Yani kaçınılmaz olarak Allah derler diyor, değil mi? Yani Evet, kaçınılmaz olarak Allah derler. Demek zorunda kalırlar. zorunda kalır. Çünkü başka bir cevabı yok bunun. Ama bu kadar aşikar olduğu halde işte günümüzde insanlar maalesef nasıl oluyor anlaşılmaz bir şekilde, yani farklı farklı nedenlerle, gerekçelerle inkara sapabiliyorlar. Veya işte zayıf bir inanç, çok zayıf bir inanç. Onun için bu zamanda en büyük mesele insanların imanının
kurtulmasıdır. Evet. İmanlarının kurtulması için onlara yardımcı olmaktır. Evet. O halde bu program vesilesiyle seyircilerimizden bunu bir talep edeceğiz. Hem şeye de vesile olmuş olur. Yani Allah'ı tanımaya ve tanıtmaya vesile olur Vesile inşallah. olur. Belki tabii herkesin kendine göre bir metodu vardır. Hı hı. Yani Allah'ı nasıl anlatırsınız? Yani birisi diyelim bir genç sizden diyor ki ben inanamıyorum diyor. Yani inanmakta güçlük çekiyorum diyor. Böyle diyenler de var. İnanmak istiyorum ama inanamıyorum. Şüphelerim var. Yani şüphelerini nasıl giderebiliriz? İnancını nasıl takviye edebiliriz? Nasıl zayıfsa güçlendirebiliriz? Yoksa inancını ne şekilde ortaya çıkarabiliriz? Yaklaşımlarımız. Evet. Yani böyle en güzel yaklaşım, en güzel yorum. Tabii sonunda burada jürimiz seçecek. Evet. Dolayısıyla küçük bu programın anısına bir ödül de vereceğiz. Programımız böyle yorum yarışması ve bu akşamki yorum istediğimiz yorum Allah'ı nasıl anlatırsınız? Çok güzel. Evet. O halde seyircilerimize telefon numaralarımızı da verelim. 0312 341 2040 numaralı hattan doğrudan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Yorumlarınızı yapabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Daha çok da bunu önemsiyoruz. Telefonla bağlantıları. Bununla birlikte WhatsApp hattımızdan da yorumlarınızı yazılı olarak iletebilirsiniz. 0552 341 2040 numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz bizlere. Evet, sorumuz hocamızın da ifade ettiği gibi bugünkü konumuz, gündemimiz Allah'ı nasıl tanıtırız, nasıl anlatırız? İnanan veya inanmayan olsun. Biz kendi inancımız üzerinden yani Allah'ı tanıdığımız üzerinden Allah'ı nasıl anlatırız olacak. Sizlerden telefonlarınızı bekliyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Evet. Veya biz niçin inanıyoruz? Yani mesela birisi size dese ki yani sen niçin inanıyorsun? İnancının gerekçeleri neler? Güzel. Yani kendi inancını gerekçelendirmesini bekleyelim. Şundan dolayı ben Allah'a inanıyorum. Evet ya şundan dolayı inanıyorum. Aha. İnancım körü körüne bir inanç değil. Güzel. Şöyle gerekçeleri var, sağlam delilleri var, değil mi? Evet. Şahitleri var. Nedir yani? Şahidin ne? Yani inanıyorsan ama şahidin var mı diye soruyorlar sana. Şahidin var mı? Davalarda da olur ya. Şahidin var mı? Bir davanın ne kadar çok şahidi olursa o dava o kadar kolay kazanılır. O kadar güçlü bir dava olur ki en büyük dava yani gelmiş geçmiş ilk insandan son insana kadar en büyük dava peygamberlerin de birinci davası La ilahe illallah hakikatidir. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki şahidimiz ne? Değil mi? Mesela ben tanığım diyoruz zaten. Eşhedü diyoruz. Eşhedü. Şahitlik ederim ki. Tanıklık etmek, kendimiz de şahidiz ama neye göre şahidiz yani? Ne gördük? Değil mi? Ne gördük? Yani o şahitlik ettiğimiz, varlığına tanık olduğumuz yaratıcıya ait neler gördük? Değil mi? Bize onu gösteren neler var? Evet. Yani diyorsun ki ben şahidim diyorsun. Peki şahit sen nasıl şahitsin? Yani ne gördün de şahitsin diye soruyor hakim diyelim. Sen de kendini savunuyorsun yani. Şahidim şunlardır. Gerekçelerim şunlardır. Bunlar bana bir yaratıcının varlığını gösteriyor. Ona inanmaya beni sevk ediyor. İşte bu konuda hem çok geniş bir konu ama biraz yani genel olarak değil de özel olarak sizi inanmaya ikna eden nedir? Yani aklınıza ne gelince daha çok inancınız canlanıyor, inancınız güçleniyor, inançsız yapamam diyorsunuz. Değil mi? Bunları evet, böyle. Burada o zaman şunu da ifade etmiş olalım. Yani çevremizde, doğada, yani kainatta bize nasıl Allah anlatıyor? Yani gördüğümüz şeyler nasıl
delillik teşkil edebilir. Evet. Bunlara da temas etmelerini isteyebiliriz izleyicilerimizin. Evet, yazanlar var hocam. Yazılı olarak geliyor. Evet, telefon olarak da bekliyoruz. 0312 341 20 40. Şu anda ekranlarda telefon numaramız gözüküyor. Bu hatlardan doğrudan bağlanabilirsiniz kıymetli izleyiciler. Evet, bir izleyicimiz mesela şöyle demiş. Ben sorunuza Allah'ın varlığına en büyük delilin insanın bizzat kendisi olduğunu söylerim diyor. Hı hı. Yani gerek cismani şekliyle, gerek beden giydirilmiş ruhu ile arzu ve istekleri, yetenekleri, kainatla uyumu tek bir Allah tarafından yaratıldığını gösterir demiş. Ayrıca öyle bir özelliği vardır ki kendi iradesiyle hiç zorlama olmadan Allah'a itaat de edebilir, asilik de edebilir. Yani bir özgürlük verilmiş demek istemiş. İşte böyle bir varlığı ancak alim, kudretli, kadir, zülcelal olan Allah yaratabilir diye ifade etmiş. Ayrıca uzun uzun da tabii daha devam ediyor. Mesela yapay zeka ve robotlar üzerinden de bir yorum yapmış izleyicimiz. Demiş ki mesela insan ilmi becerisince evler, arabalar, robotlar, bilgisayarlar yapabiliyor. Yapay zeka ile yazılım programları ile değişik beceri gösteren robotlar yapabiliyoruz diyor. Hı hı. Bu robotlar programcının veri girişi, algoritma ve benzeri durumuna göre konuşur, yürür ya da durur. Kodlamaya göre diyor. Robot programcının tercihlerine göre çalışır diyor. Evetse yürü, değilse şunu yap gibi. Kendince karar veremez, insansa tercih yapma özelliği verilmiş. Kabul veya red ederken tamamen kendi iradesini kullanıyor, zorlama yok. Yazılımcılar daha iyi izah edebilir diyor. Yani tabii burada programlamanın çerçevesinde hareket ediyor ama artık yeni gelişen tarzda da o öyle bir programlama oluyor ki seçenekleri çoğalıyor. Yani tercih edermişçesine. Evet, tam bir tercih yok ama tercih edermişçesine tavırlar sergileyebiliyor yapay zeka programları. Yani yapay bir irade de veriyorlar mı diyorsun? Yani hayır, programcı onu devamlı kontrol etmek durumunda kalmıyor yani. Böyle bir makine öğrenmesi denilen şey. O zaman içerisinde kendine, o program kendine yeni şeyler katıyor ve yeni açılımlar gerçekleştirebiliyor. Mesela şifre kontrol veriyor değil etmeden. mi? Şifre veriyor. Tabii şifre verir, birçok yorum yapar, dilediğiniz birçok veri ve bilgiye ulaşabilir ve onları sizlere sunar. Ve daha önce verilmemiş bir şekilde mesela, yeni bir tarzda. Daha önce hiç öyle bir yorum yapılmamış veya o şekilde bir cümle kurulmamış bir şekilde o cümleyi size verebiliyor. Ha, ben gayet güzel buldum yani bu yorum gerçekten. Çünkü şimdi bizim yaptıklarımız mesela değil mi? Bizim yaptıklarımız bize delil. Bizim eserlerimiz bizim varlığımıza delil. Sadece varlığımıza değil. Mesela Mimar Sinan'ın eserleri Mimar Sinan'ın mimarlık düzeyini gösteren bir derecededir. Onun mimarlığının kalitesini gösteriyor. Yani aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. İşinin aynasında onu görüyorsunuz, okuyorsunuz. Ona ait sıfatlar, özellikler, isimler. Dolayısıyla aynı şekilde Allah'ın eserleri de onun varlığına delildir. Özellikle en üstün eseri olarak, değil mi? Şah eseri dediğimiz insan, kendini insan bilen insan, kendini oku. Yoksa camit, hayvan ve camit hükmünde bir insan olma ihtimali var sözünü hatırladım bu açıklamalardan. Çok güzel bir yaklaşım olarak gördüm. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürler hocam. Bir telefonumuz varmış. Efendim buyurun. Merhaba, ben Recep Aras. Merhaba. İsmail Hocam'la öğrencisiyim. Merhabalar. Merhaba hocam. Recep Aras. Evet, doğrudur. Tanıtabilir misiniz kendinizi? Tabii, adım Recep Aras. Zehra Koleji'nde okuyorum. Ankara'dan bağlanıyorum. Öyle mi? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? 7. sınıf. 7. sınıf öğrencisiyiz. Evet, Recep kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum. Programımızda gördüğün soruyu anladın mı? Allah'ı nasıl anlatırız? Evet, Allah'ın varlığını nasıl anlatırız? Nasıl gerekçelendirirsin sen? Ben şöyle düşünüyorum. Her sanatın bir sanatkarı olduğu için biz de bu durumda Allah'ın yarattığı kulları olarak
biz bir sanat sayılıyoruz. Allah da bizim sanatkarımız. Bunun için şunu söyleyebilirim. Sanatkarsız sanat olmaz yani. Evet, yani bir sanat varsa sanatkarı olmak durumunda diyorsun. Ve bizi Evet, öyle. insanı örnek verdin. İnsan da Allah'ın bir sanat eseridir dedin. Evet. Bu Evet, sanat doğru. eserinde bir sahibi, bir sanatkarı olmalı. O da Allah'tır. Evet, güzel. Çok teşekkür ediyoruz Recep Aras. Katıldığın Teşekkür ederim. için. İyi günler. Hayırlı günler. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, Recep kardeşimiz. Evet, yani biraz daha bir yorum açabilirdi yaptı. Recep, yalnız çok şey oldu, kısa oldu. Değil mi? Sanat gerçekten sanatkarsız olmaz. Yani temel yaklaşım Evet. bu. Hı hı. Mesela sanat dediğimiz ne? Bir insanı örnek verdi Sanat mesela, örnekleri, kendimizi dedi. İnsan, sadece insanı, yani genel olarak da örnek verilebilir. Tabii. Mesela diyelim ki bir fotoğraf makinesi, onu yapan birisini gösterir. Değil mi? Tabii. Bizde fotoğraf makineleri var, yani 2 tane kamera var. Demek ki en böyle gelişmiş şeyler, kameralar, fotoğraf makineleri bile insan gözü karşısında basit kalıyor. Dolayısıyla yani sanat, böbreklerimiz sanat, işte parmaklarımız sanat, elimiz sanat, parmak izimiz sanat. Değil mi? İşitiyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz, mesela beynimiz. Gerçekten daha çözemediğimiz birçok boyutları da olan eşsiz bir sanat. Hı hı. Evet. Teşekkür ediyorum Recep, maşallah. İleride inşallah böyle hem kendisi hem de çevresindeki insanlara, hem kendine hem onlara böyle ışık tutacak, onları aydınlatacak şekilde kendini yetiştirir. En önemli görev olan, en üst ve faziletli iş olan Allah'ı anlatma vazifesini en güzel şekilde yerine getirir. İnşallah, ne güzel bir dua oldu hocam. Evet. Evet. Evet, bir izleyicimiz de şöyle bir yorum yazmış, göndermiş hocam. Demiş ki, ben kendimi yapmadım, ailem de beni inşa etmedi. Beni kim inşa ettiyse ona inanıyorum diyor. Maddi varlığım için her şey var. Ruhumun ihtiyaçlarının da ihmal edilmesi düşünülemez demiş. Hani buradan Allah'a nasıl varılır? Bir inşa eden, bir yapan olduğuna inanıyorum. Evet. Bir de ruhumuzun ihtiyaçlarının ihmal edilmesini düşünemiyoruz diyor. Onun da ihtiyaçları verilecek. Ama sanki şey daha eksik gibi burada, değil mi? Yani Allah'ın varlığının gerekçelendirilmesi ben biraz eksik buldum burada hocam yani. Yani yaklaşım güzel aslında. Dolayısıyla ruhumuzun inanmaya ihtiyacı var en başta. Hem sonsuzluğa hem Allah'a inanmaya ihtiyacı var. Hı hı. Oradan hareket ediyor. Yani pragmatik bir delil, pragmatik bir yaklaşım, gerekçe. Yani pratikte inandığımızda rahat oluyoruz. Allah'a teslim olduğumuzda mutlu oluyoruz, huzur duyuyoruz. Dolayısıyla bizi huzurlu yapan, hayatımızı anlamlı kılan şey, ruhumuzun o inanma ihtiyacı tatmin edildiğinde ortaya çıkıyor. Yani o yaklaşım da açılabilir dediğin gibi, ama güzel bir yaklaşım. Evet. Bir açılmaya ihtiyacı var yani, o anlamda ben söyledim. Evet. Evet. Doğru. Bir ihtiyaç şeyi üzerine, ruhun ihtiyacı. Mesela buna hani şey denilebilir mi? Mevzu böyle açılmış olsun belki de. İşte o hani bir bekaya olan arzu, iştiyak var. Bu iştiyak neyi gösteriyor bize? İşte bir baki bir alemin varlığına bizi götürebilir. Evet. İşte böyle bir ihtiyaç. İşte o inanma ihtiyacı, kendinden daha üstün bir varlığa olan muhtaciyet. Hani Noktayı istinat ve noktayı istimdat, Çünkü vicdanın. kendim ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Yetersizim bu noktada. İhtiyaçlarım da bakıyorum sonsuz. Sonsuz ihtiyaçları karşılayabilecek olan sonsuz güç sahibi veya mülk sahibi bir zata duyulan ihtiyaç. Evet. Değil mi? Öyle bir İşte bunları biraz daha böyle kendi iddialarımızı da
savunmak, kendi gerekçelerimizi daha makul açıklamak. Bu neticede bir yorum yarışmasıysa, Evet. değil mi? Yani yorumumuzu daha böyle bu karşıdakinin de yeniden açıklamasına ihtiyaç bırakmayacak şekilde tamamlasak iyi olur. İnşallah yavaş yavaş çıkacak güzel yorumlar geliyor. Kesinlikle. Evet, kıymetli izleyiciler bekliyoruz. Kıymetli yorumlarınızı programa hayır bir renk katarsınız. Evet, 0312 341 2040 numaralı hattımızdan doğrudan canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bu noktada görüşlerinizi bizlere iletirsiniz inşallah. Evet, WhatsApp'tan yine geliyor yorumlar. Ben bunlardan da okuyorum elimden geldiğince. Hayırlı akşamlar. Hocam, yaşadığımız evrende en küçük zerrelerden koca gezegenlere kadar şuurları, iradeleri olmayan varlıkların harikulade işleri yapmaları kendilerinden olmayacağına göre hepsinin perdesinin arkasında Allah'ın var olmasına işarettir demiş. Yani tüm işlerin intizam, düzen içinde işlemesi Allah'ın kainattaki imzasını bizlere gösterir diyor Yunus Bey, Yunus Sorkuncuk. Evet, gayet güzel. Yani en küçük zerrelerden gezegenlere, cansız varlıklar, şuursuz, iradesiz olmalarıyla harikulade işler ortaya koyuyorlar diyor. Onların bu harikulade işleri onlardan sudur etmez, onlardan İşte mesela diyor. örneklendirelim, keşke kendisi örneklendirseydi. Diyelim koyunlar, inekler süt veriyor. İşte meyve ağaçlarından meyve topluyoruz. Yani bu ağaçlar bu meyveyi yapabilirler mi? Değil mi? Bizim yapamadığımız sütü inek, koyun nasıl yapsın? Bizim yapamadığımız balı arı kendisi mi yapıyor? Diye. Değil mi? Madem kendisi yapamaz. Çünkü bu bizim aklımız yetmiyor, yeteneklerimiz, imkanlarımız yetmiyor. Dolayısıyla biz yapamıyoruz. O basit yaratılışı olan onlar nasıl yapsınlar? Biz de onlara yaptırmıyoruz. O zaman kim yaptırıyor? Yani ortada bir ürün var. Yani bu ürün onu yapıyor gibi görünen kimsenin yapacağı şey değil. Bazen biz de deriz ya, mesela bir çocuk bir şeyi, birisi onu kurgular, bir şeyi getirir, bir şeyi söyletir ona. Ne deriz? Yani bu bak, bu senin söyleyeceğin bir söz değil. Söyle bakayım, bunu sana kim şey yaptı? Değil mi? Kim öğretti? Kim? Bunun arkasında kim var? Şimdi onun için böyle bütün sebepleri incelediğimiz zaman sebepler sonuçlar zinciri içerisinde, sonuçlar sebeplerin yapabileceği şeyler değil. Sebepleri çok aşıyor. O zaman başka bir sebep var. Yani görünmeyen bir sebep Hocam, var. telefonumuz diye. var. Evet. Müsaadenizle. Evet. Efendim buyurun. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Mehmet Bey. Evet İsmail Hocam, hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Sizleri İsmail tanıyalım. Hocam, Allah razı- Ben Mehmet, Mersin'den katılıyorum. ODTÜ'de okuyorum, 2. sınıfa geçtim. Evet. Öğrenciyiz. Evet, ben öğrenciyim. Çok güzel. Hocam Allah razı olsun, çok güzel bir soru sordunuz. Yani Allah'ı tanıtır mısınız? Şimdiye kadar yani günlük hayatımızda çok dünyaya daldık. Çok göz ardı edilen bir konu. Evet. Yani zaman zaman kişi yalnız kaldığında veya buhranda kaldığında böyle biraz ne diyeyim, sorguladığında ergenlik falan geçtikten sonra önemli bir konu gerçekten. Kişinin ahiretini belirtiyor. Ben şunu demek istiyorum. Hani başlangıçta da demiştiniz, asıl gerçekten bahsettiniz. Evet. Şimdi Dinliyoruz. bazı şeyler, bazı kişiler mesela mal varlık elde ediyor. Mesela Kisra'yı düşünelim. O kadar zengin oldu. Saraylar yaptı. Ama ondan sonra o gitti. Mesela bir bahar geliyor. Her taraf çok güzel. Ama kış geliyor, tekrar o da gidiyor. Yani eğer gerçekten bir şeyler, yani eğer gerçek bir zenginlik, gerçek güzellik, bu sıfatlar varsa
bu sonsuz baki olan bir şeyde vücut bulması lazım. Bir şeyde olması lazım. Yani her fani şey bence baki olan, ebedi olan bir varlığa kanıttır. Yani her fani olan bakiyi bize gösterir diyorsunuz. Ya bunu... Evet, çünkü onlarda numuneleri var. Eğer gerçekten efendim o zenginlik, o güzellik varsa onun sonsuzunun olması lazım. Evet. Seyfettin Hocam, Tam sormak toplayamadım istediğiniz... ama. Yani Bir şey faninin var mı? güzel bir nokta da faninin bakiye aynı olması, bakiyi göstermesi nasıl yani bunu biraz açar mısın? Mesela şunu mu demek istiyorsunuz? Diyelim ki işte aynalarda, camlarda parıltılar görüyoruz. varsa- Bu parıltılar nereden geliyor? Yani gelip kayboluyor parıltı. Demek ki kaybolmayan bir kaynağı var. Yani bir güneşten geliyor. O parıltıların Evet. güneşi göstermesi gibi mi? Evet hocam. Evet, yani bu sanki şeyi de örnek verdi hocam. Yani Mehmet Bey mevsimlerin değişiminden sanırım örnek de verdiniz. İşte bahardan sonra kışın, kıştan sonra tekrar baharın gelmesi ve bu süreklilik arz ediyor. Bir yandan bir geçicilik var ama bir yandan bir sürekli olan bir hakikat de var diyorsunuz. Evet. Evet, yani sizler açarsanız daha iyi olur. Şimdi Seyfettin Hocam onu ifade ediyor. Özellikle diyor ki yani yorumlarımızı açalım, örneklendirelim diyor. Yani söyleyecekleriniz bu kadarsa da tabii bir şey diyemeyiz. Evet, Seyfettin hocam Allah razı olsun. Sizden de Düşündüklerime tercüme olmaz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızdan, katkılarınızdan dolayı. Peki Mehmet, ben de teşekkür ederim. ODTÜ daha açılmadı değil mi? Herhalde Daha açılmadı hocam. açılmadı. Evet, ben de ODTÜ'lü sayılırım yani 15 sene ODTÜ'nün camisinde vaaz verdim. ODTÜ'lülerle çok muhatap oldum. Onun için ODTÜ'ye ayrı bir ilgim var. Başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler olsun. Evet hocam, bir telefonumuz daha var. Efendim buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Melek Hanım, buyurun. Zonguldak'tan Hocam, arıyorsunuz. Sizleri tanıyalım öncelikle. Ben Karadeniz Ereğli'den arıyorum. Nereden? Zonguldak Ereğli. Evet, Zonguldak Ereğli. Çok selamlar. Hocam şöyle bir şey. Allah olmasa dünyanın zevki olmazdı. İnsan olduğunu anlamazdın. Hiçbir şey zevk alamazdın ki. Yani onunla mı anlam kazanıyor diyorsunuz? Sevinci olsun, üzüntü olsun. Küçük bir şeyde Allah diyoruz hocam. Evet. Onunla anlam kazanıyor diyorsunuz. Yani hayat onunla anlam kazanıyor. Onunla hocam, her şey onunla. Onunla renkleniyor, evet. Hı hı. Hocam o olmasa zaten ne acıyı dayanırsın, Hı hı. ne sevincinden bir şey anlarsın. Her şey Allah hocam. Yani bütün sıkıntıları göğüs germemizin bir nedeni de onun varlığı, yani bize güç veriyor. Tabii. Evet hocam, evet. Aha. Hocam şöyle bir şey, biz sıkıştığın zaman aman Allah'ım Allah diyorsun. Evet. Allah olmasa, Allah inancın olmasa nasıl yaşarsın yani? Nasıl ölüme sabredersin? Dertte nasıl sabredersin? Evet. Bu noktada çok haklı değil mi Melek Hanım yani? Sıkıntılara göğüs germek noktasında Hocam bize şöyle bir bir kuvvet. sıkıştı. Evet. Şöyle sıkıştığım diyor ki hocam anında Mevla cevap veriyor. Sıkıştığından anında sana cevap veriyor Mevla. Evet. Yani Hocam çok inanmak çok güzel. Rabbim herkese nasip etsin. amin. Amin inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Melek Hanım. Katkılarınızdan, güzel yorumlarınızdan dolayı. Hayırlı Ben de akşamlar hayırlı diliyoruz. yayınlar diyorum Bütün, hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Müşkiller onunla çözülür yani. Evet. Zorluklar, karanlıklar onunla aydınlanır. Efendim, bütün dertler onunla diner. Dertlerin devası odur manasında. Güzel bir yaklaşım, demin söylediğim gibi. Yine pragmatik bir yaklaşım.
Yani bu pragmatizm diyorlar sevgili dostlar. Yani doğru ya pratikte işe yarayan şeydir. Pratikte işine yarayan şeydir. Yani bunun tabii mahsurlu tarafları var ama genelde gerçekten madem insan değil mi kalbi Allah'la tatmin oluyor, Allah'la huzur buluyor, Allah'la teselli buluyor. O zaman demek ki o var. O var. Yani buradan hareketle yani insanlar bazıları öyle diyor yani biz tamam Allah'a ihtiyacımız var. Dolayısıyla Allah'a ihtiyacımız olduğu için haşa biz Allah'ı yarattık. Yani öyle bir şey yok da biz ihtiyacımız var yani onsuz yapamayız diye biz o inancımızı tesis ettik. Doğru mu? Değil tabii yani onun için değil. Çünkü Allah bizi yarattı, bizi öyle yarattı. Kendine muhtaç. Dolayısıyla az ve fakr özellikleri bize verdi ki kendisini bulmak için, kendisine bizi celbetmek için. Ama onu bulanlar onunla ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bulamayanlar ise sahte tanrılar yaratıyorlar. Yani doğru insan da bir tanrı yaratabilir. Ama insanların gerçek tanrıyı bulamayanlar sahte tanrılar yaratıp çünkü yapamaz yani tanrısız yapamaz. Hocam bir telefonumuz var Evet. müsaadenizle. Efendim buyurun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İkbal Hanım. İstanbul'dan arıyorsunuz. Sizleri tanıyalım. Evet hocam. İstanbul'dan arıyorum. Hocam ben de bu programa katılmak için aradım. Çok Öncelikle güzel. yaptığınız programlar için çok teşekkürler. Biz teşekkür Sağ olun, ederiz var olun. sizlere. Sağ olun. Şimdi hocam dün de derdinizi dinledim. Bugün Allah'ın varlığına, birliğine nasıl inanırız? Evet. Onunla ilgili ben hani bugün biraz çalışma da yapmıştım. Katılmak istedim. Çok Şimdi güzel. hocam şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde mesela hava çok sıcaktı. Hani ben Evet. örnekle gideceğim. Esma-ül Hüsna, Cenab-ı Allah'ın isimleriyle. Tabii buyurun. Hı hı. Hava çok sıcaktı. Hani herkes böyle kapısının önünü suluyor, yıkıyor. Ama yeterince temizlenmemişti. Ve o anda baktım, daha sonra yağmur yağdı, rahmet yağdı. Cenab-ı Allah'ın rahmeti Kuddüs ismiyle her tarafı tertemiz yaptı. Yani bu Cenab-ı Allah'ın büyük bir delilidir bence. Hani zaten Esma-ül Hüsna'daki hani bütün isimleri kainata baktığımız zaman hepsi Allah'ı birer birer tanıtıyor. Evet. Hani ben balkonda baktım böyle düşündüm dedim Cenab-ı Allah'ın dedim rahmeti dedim her tarafı temizledi, serinletti. Bu bir Allah'ın varlığına delildir. Bütün isimleri hani Bunu biraz demek açabilir ki- miyiz İkbal Hanım? Mesela yani bu Peki temizleme eylemini. isimler deyince benim de aklıma o geldi. Allah'ın temiz olan, kendisi temiz ve temizleyici olan ismini Evet. gördünüz yani siz yağmurdan Evet. sonra her tarafın Evet. böyle tozun toprağın yatışması, Evet, temizlenmesi. evet hocam. Allah'ın o ismini hatırladınız mı? Kuddüs, Kuddüs, bravo. Evet. Kuddüs ismi hocam. Kuddüs. Ve hani bu diğer bütün isimlerinde de tecelli ediyor. Ben mesela geçenlerde bir hani gezi için gitmiştim Isparta'ya. Orada çiçeklere baktım. İnanın öyle bir hani bir çiçek vardı hani böyle yeşil. Dedim düşündüm bir anda bu yeşilliği hani insanoğlu bizler yapmaya çalışsak yapamayız. Hani değişik bir yeşil tonu. Cenab-ı Allah dedim ne güzel yaratmış. Yani bütün isimlerinde Cenab-ı Allah'ı görmek mümkün. Kainata baktığımız zaman hani bütün yaşantımızda hani bunlar delilleri. Hani hiçbir şey boş yaratılmamış. Her şeyi de görebiliyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim başlı başına delildir bence. Evet. Peygamber Efendimiz'in gönderilmesi, bütün peygamberler de dahil. Peki, mesela hiçbir İhlas şeyin- Suresi'nde bile hani Hiçbir şeyin Cenab-ı Allah'ı hani boş yere yaratılmamış olması, her şeyin bir maksada yönelik olmasında Allah'ın hangi ismini görüyorsunuz, okuyorsunuz? Zor bir boş soru. yere yaratıl... Yani hiçbir şey abes değil, boş yere değil. Hepsi boş yere değil. abes olmayıp ne olan? Bir dakika hocam.
bilmem lazım. Ben Esma-ül Hüsna'yı çok okuyorum çünkü. Yani bir Heyecanlandım gayeye anda. güden, mesela bir gayeli yaratım için ifade eder o. Heh. Bir gayesi var. Her şeyin bir amacı, bir gayesi var diye Amacı söylenir. koymuş. Allah'ın o ismine gider. Allah'ın aşkına. Bir şeydi. 5 harfli H ile başlıyor. H ile. Hatay'ın H'si. Hak. Hak 3 harfli. Pardon. Halik, yaratıcı, yaratan. Evet. Yani gayeli, hatırlamaya maksatlı, Gaye, maksatlı. yaratan manasına gelir. Yaratan varsa Halik ismi. Hani deriz ya bunun hikmeti nedir filan diye. O hikmet de oradan geliyor. Hikmet. Hikmet sahibi anlamına geliyor isim. Günahsız ismi. Günahsızdır. İsmet değil, İsmet değil. Yanlış anladın. Özür Hikmet, dilerim. hikmet. Hikmet, evet hikmet gaye ama Hocam, Her şeyi hikmetli yapan anlamına gelen isim. Allah'ın ismi. Madem isimleriyle Allah'ı tanıyoruz, bu isimleri de varlık aynasında tecelli ediyor. Dediniz ya hiçbir şey boşuna yaratılmamış. İşte bu boşu boşuna olmaması bize Allah'ı hangi ismiyle tanıtıyor? Peki, Halik. dersinize iyi çalışmışsınız. Hakim ismi. İsmim var. Hakim. Hakim ismi, evet. Hakim. Hakim ismi hocam. İsmi Hakim. Demin dedin Kuddüs dediniz ya, yani yağmurla Allah'ın toprağı Temizleyip. yatıştırması, temizlemesi, nasıl Kuddüs ismini, Kuddüs pak, temizleyen, temiz olan, temizleyici anlamına geliyorsa, Hakim ismi de her şeyi Hakim ismi, evet. maksatlı yaratması, boşu boşuna bir şey yapmamış olması anlamına geliyor. Evet hocam. Aynı zamanda öğreniyoruz. Çok teşekkür ederiz İkbal Hanım. Sağ olun hocam. Evet, İstanbul'a kıymetli selamlar. katkılar oldu. Hocam bir telefonumuz daha var. Evet. Efendim buyurun. Evet Melek İyi Hanım. akşamlar, kolay gelsin hocam. İyi akşamlar, aleykümselam. Bursa'dan arıyorsunuz. Melek Hanım değil mi? Bursa'dan selamlar. Evet, sizleri tanıyalım, buyurun. Teşekkür ederim. Ben de şu an tam duyamıyorum sizi net olarak ama pardon. Şimdi duyuyorum Öyle mi? hocam. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, geliyor. Evet, Melek Hanım değil mi? Evet. Evet, sizleri tanıyalım Melek Hanım. Bursa'dan arıyorum. Hı hı. Sorumuzu biliyorsunuz. Anlam mı? Anlamlarla ilgili tam Yani Allah'ı nasıl tanıtırsınız? Allah'a imanınızı nasıl gerekçelendirirsiniz? Evet. İşte kainattan ona ait olan deliller nelerdir? Şeklinde düşünebilirsiniz. evet. Şimdi şöyle hocam, ben de şöyle söyleyeyim. Ben de bunları hissettiğim için söylemek istiyorum. Hı hı. Cenab-ı Allah var olduğu için var etmek, yani bizleri yarattı. Hı hı. Böyle. Yani tamam bizleri yarattı, var etmek istedi ve yarattı Evet. dediniz. Evet. Peki yani bu varlık nasıl Allah'tan bahsediyor? Nasıl bize Allah'ı gösteriyor bu varlık? Yani Yani onu hocam şöyle, yani hissetmek, şu an çok da heyecanlandığım için evet, kusura bakmayın. heyecanlanmayın. Rahat olun lütfen. Yani yoksa evet, yani size Cenab-ı birisi Allah'ın varlığını- Melek Hanım Evet. dese ki yani Allah'a inanıyorum diyorsun. Tabii Niçin ki. inanıyorsun? Yani Elhamdülillah. sizi inanmaya sevk eden nedir? İnancınızın delili nedir? Allah'ın var olduğunu nasıl anlatırsın bana diye, bana da anlat dese ne dersin yani? İnanın o kadar şu an heyecanlandım. Peki, çok Kusura teşekkür bakmayın ederiz. lütfen. Çok özür diliyorum. Yani çünkü Cenab-ı Allah yani her şeyde, her baktığın her yerde görebilirsen, hani burada tabii ki görebilmek değil de hani hissetmek, varlığını yani işte üzüldüğümüzde, dediğimiz gibi sevindiğimizde, her şeyimizde yani var eden, var etmeyi seven,
Böyle ne kadar ansak, ne kadar konuşsak az. Tamam. Evet. Evet. Hı hı. Evet, çok teşekkürler. Bizler de hayırlı Katkılarınızdan dolayı iyi akşamlar. akşamlar. Sağ olun Melek Hanım, sağ olun. Evet, bir diğer telefonumuzu alabiliriz. Efendim buyurun Mustafa Bey. Efendim selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Mustafa Bey Efendim, sizleri ben- tanıyalım öncelikle sizleri. Ben Mustafa Gül Ankara, efendime söyleyeyim. Evet. Emekli amcanım, anladın mı? Evet, emeklisiniz. Öyle yaşıyoruz işte Ankara'da. Çok güzel. Evet, Şimdi sizleri dinliyoruz. şöyle, babayla oğul oturmuşlar sofraya. Sofrada yemek yerken Allah'ım Allah'ım demiş babası, anladın mı? Ya baba demiş, sen her oturuşunda Allah 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 diyorsun. Allah'ı bana bir tanıttırsana demiş çocuk. Ona da, oğlum ben sana Allah'ı gösteremem ki, nerede tanıttırayım demiş. Benim kafamda pek 77 yaşındayım, pek şey yapamam, hafızam kayboluyor bazen. Efendime söyleyeyim. O zaman demiş şey yapalım, adamın kafasına kurdak demiş, lan demiş. Bu çocuk bana Allah'ı göster baba dediğine göre demiş. Evi köyü terk etmiş, bu Allah aramaya çıkmış. Allah aramaya çıkınca efendime söylemişler kasabaya vuruyor. Kasabada birileri diyor ki işte şu yukarıda diyor bir tarla var, o tarlaya gideceksin. O tarlada Allah'ı sana şey yapacak. Veli var diyorlar. Oraya gidiyor. Adam onun ne olduğunu, ne için geldiğini anlıyor. Ben diyor Allah'ı görmek istiyorum diyor. Oğlum diyor şu dağın tepesine git. Dağın tepesinde dua yapıyor. Ya Rabbi falan diyor. Zerrenin zerresi kadar görüyor adam orada bayılıyor. Uzun hikaye de ben meşgul etmeyeyim. Çocuğu geliyor. Yavrum diyor, yalnız siz diyor şey yapamazsınız. Allah'tan ayrılamaz mı? Hadi evinize gidin diyor. Şimdi benim demek istediğim yani burada ufacık şeyde gökyüzüne baktığım zaman bulutları görüyorum. Efendime söyleyeyim yıldızları görüyorum. Evet, yağmuru yağdıranı görüyorum. Efendime söyleyeyim ayı güneşi görüyorum. Fırtınayı görüyorum. Efendim her şeyi görüyorum. Ta şu gökyüzüne bakıp da Allah'ı tanımayan insan ne bileyim ben Aklı başında değildir diyorsunuz yani. Aklım onda. Direkt gökyüzüne bakıyorum, direksiz havada duruyor. Ta bunun nasıl olur? Ben sonradan ben de sonradan inandım. Sonradan şey yaptım, Allah'a inandım. Allah'ın yoluna gitmeye başladım. Fakat o yolda giden, Allah yoluna giden Cenab-ı Allah yarı yolda bırakmıyor. Allah'ın izniyle yürü kulum dedim mi yürüyorsun. Onun için ben bu kadar söyleyeceğim. Ya bu bilgilerim bu kadar. Evet, çok samimi güzel. Olarak, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. oldu. Güzel kısaca da anlattınız aslında. Ya ben şeyi merak ettim. Yani sonradan inandım dediniz. Nasıl sonradan, ne zaman inandınız? Nasıl inandınız? Ya o çok uzun sürer. Onun için gençlik şey var orada. Evet. Anladın mı? Evet. O melani iş boş ver. Onu karıştırmayalım orayı. İyi bakalım. Tamam. Anladın mı? Tamam Mustafa Bey, çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah tarafından bir şamar yedik. Şamar yiyince aklımız başına. Allah bizi Libya'sına gönderdi. İsviçre'sine gönderdi. Fakat devamlı gezdirdi. En sonunda bağlandık bir yere. Evet. Bağlandıktan sonra yolumuzu bulduk. Risale-i Nur talebesi. Risale-i Nur talebelerine gidiyorum. Orada oturuyorum. Çayımı içiyorum. Onları dinliyorum. Geliyorum. Evet. Çok güzel. Allah'a inanmak kadar güzel bir şey yok. Allah hem ve İslam dinidir. Allah psikoloji olarak da tedavi ediyor. Bizleri tedavi eden dinimizdir. Evet. Psikoloji olarak eğer gerçekten samimiyetten ihlasla hareket eder de ihlasla Allah'a inanırsan Allah seni boş bırakmaz. Evet. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür Allah'ın ediyoruz. izniyle. Çok teşekkür ediyoruz. Neydim, ne oldum, ne olacağım. Daha da ne olacağım belli değil. Evet Mustafa Bey, çok sağ olun. Çok güzel katkılarda bulundunuz. Allah'a emanet olun. Evet. Bir telefonumuz daha varmış. Evet. Bir telefonumuz daha var. Alalım.
Aydın Bey, Evet, hayırlı akşamlar. hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Sizleri tanıyalım Benim öncelikle. Böyle program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Emekli öğretmenim. Sesinizi biraz uzaktan alıyorum. Biraz daha sesli konuşabilir misiniz acaba? Ya bulunduğumuz ortamdan iyi çekmiyor da ya. Evet. Yani idare edeceğiz artık. Bir şey yok. Şey diyecektim. Bir şeyin yokluğunu düşünmek, varlığına en büyük delildir. Diyorum. Bir şeyin Mesela- yokluğunu düşünmek varlığına en büyük delildir mi? En büyük delil. Neden derseniz, yoksa hiçbir şey yoktu. Sen bir şeyden bahsedersen hemen kafan yemiş diyorlar değil mi? Hiçbir şey yoksa yok. Ama olan bir şeyden bahsettiğin zaman kimse sana bu ithamı yapmaz. Demek ki bir şeyin yokluğunu düşünmek varlığına en büyük delil. Bir de Allah'a biz sıfatlarından tanıyoruz. Allah mahlukat yaratmış, ona uygun rızık yaratmış. Mesela Allah samet diyoruz. Her şeye ona muhtaç. Kendisi hiçbir şeye muhtaç değil. Yani dolayısıyla yaratan zat bütün varlığı kendi varlığına en büyük delil olmuş oluyor yani. Yani yaptığı icraatlarla. Mesela örneklendirilmiş olayım. Bir şeyden her şey yapmak, her şeyden bir şey yapmak, her şeyin halkına mahsustur. Bir şeyden her şey yapmak, her şeyden bir şey yapmak, her şeyin halkına mahsustur. Şimdi biz domates, biber, patlıcan, hatırına ne yapıyorsa yiyoruz, onun bir et parçası. Batık bir şey. Tek bir şey dönüşüyor. Ama sudan da her şey yaratıyor. Bu böyle bir icraat ki demek ki her şey giren bir zatın varlığı zorunlu ki bunları yapabiliyor. Bir de önemli bir konu, yani bu konu saatlerce anlatılsa yeridir. Uzun bir konu. Mesela ayet-i kerimede sebbâliler mâfisânet onlar Allah'a bir tanıtan gökte ve yerde yaptığı icraatlardır. Şimdi yerdeki yemişlerin desenlerini kim çizdi? Dikenli bir elbise giydirme keyfiyetini kim giydiriyor? Yani örnekler çoğaltabilir. Evet. Karnı fışkı ortasından emmedi sütü bize kim gönderdi? Yani sebeplere baksan, sebeplerin kendisi aciz. Bunları yapmaktan acizler. Ancak bunun yanında işi kendi kendine bıraksan bu da mümkün değil. Yani dolayısıyla zorunlu olarak akıl muhakeme ettiğimizde bizi Allah'a varlığına zorunlu olarak gösterir. Yani varlığına zorunlu olarak akıl mecbur kalır. Hayranlığından mecbur kalıyor. O yüzden Subhane men daha yaratıyorsun okul diyor. Yani yarattığı sanatlarla akıllara hayran bıraktığı için akıl isterseniz Allah demek zorunda kalıyor. Ben diğer arkadaşlarına vaktini almak için uzatmayacağım. Yoksa müsaade ederseniz dostu gibi bu videomu tavsiye edin ama anlatmaya devam edeyim. Evet, çok... Çünkü o kadar büyük bir konu ki. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani öyle bir programa da tabii ki sığması kolay bir konu değil. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Birçok farklı deliller var. Evet, herkesten bir parça kendi penceresinden, kendi zaviyesinden nasıl görünüyor tabii onları almış oluyoruz. Ancak o kadar. Bir pencere açıyoruz, bir kapı aralıyoruz belki böyle programlarla. Bir örnek daha verelim. Evet. Peki Aydın Bey bir örnek daha alalım o halde. Çünkü sırada böyle telefonlarımız var, bekliyorlar. A harfi dedik. Evet. Bir tek şey. Ama bu harfi kim yazdığı zaman bir satır kadar A harfini Seyfettin Hoca yazdı. Satır dönüştü. Dolayısıyla Allah tek bir icatı bile satırlarla ifade edilmeye değer. Yani bir kıyamete kadar yapan icraatlarına baktığınız zaman Allah'ın yaptığı icraatı bu diyor ya bu tarafa bu kadar sıkıntı çekmez misali bize paçanın hakikaten öyle. Cenab-ı Hak bize ruhumuzu bunları anlamaya müheyya etsin diyor. Hayırlı sana diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok
güzel, kıymetli katkılarınızdan dolayı Aydın Bey. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Aydın Bey güzel şeyler söyledi de ben hepsini anlayamadım yani. Evet, Biraz, bir çekim yani kendisi dedi ki bulunduğum ortamdan dolayı telefon fazla da çekmiyor dedi. Bir de biraz evet boğuk geldi sesi. Yani bahsettiği şey ilk olarak hocam, yani ben böyle bir hafif belki özet geçeyim aralarda değindiği şeyleri. Yokluğunu düşünmek varlığına delildir dedi. Bir şeyin yokluğunu düşünmek varlığına delildir dedi. Ben onu tam oturtturamadım. Onu size soracağım. Yokluğunda buldum seni diye bir şey var, ilahi var. Evet. Yokluğunda buldum seni ama dediğiniz gibi o biraz açılmaya muhtaç. Açılmaya gerekiyor, evet. Ve diğer şey de işte her şeyden bir şey yapan, aynı zamanda bir şeyden her şey yapandır dedi. Evet. Aynı zamanda icraatlarında biz Allah'ı tanıyoruz dedi. İşte kainattaki icraatlarından bahsetti. Birçok farklı faaliyetlerde mesela en son bir harf örneği üzerinden yürüdü. Bir A harfi, işte kim yazdı? Bunun illaki bir yazanı vardır. Bir harf katipsiz olmaz kısaca. Ona değindi zannımca. Ve işte her şeyden bir şey yapanın ancak bir şeyden her şey yapan olduğunu söyledi. Kainattan farklı örneklerle besledi. İman ve şey dedi, yani hayretler içerisinde olma, işte sanatında hayretler içerisinde kalmayı, böyle Evet, çok işte kan ve bir... fışkı arasından sütün yaratılmasını örnek verdi. Subhane men tahayyara fi sun'ihil ukul. Evet. Sanatı karşısında akıllar hayrette olan Allah'ı tesbih eder. Tesbih ederim dedi. Güzel bir tesbih. Yani bu hayranlık duygusu gerçekten çok önemli bir duygu. Yani Evet, insan hayret eden bir varlıktır ve hayranlığını sürekli artırmaya çalışması lazım. Evet. Peygamberimizin de en büyük duası sana olan hayretimi artır ya Rabbi. Evet. Hocam bir telefonumuz var. Onu da alalım. Efendim buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Aydın Bey, öyle mi? Hayır, Mehmet Nur Aslan. Mehmet Nuri. Evet. Mehmet Nuri Bey buyurun. Evet hocam. Sizi tanıyalım öncelikle. Nereden arıyorsunuz? Mersin'de hocam. Mersin'den arıyorsunuz. Evet. Buyurun. Bu akşam ikinci oldu Mersin. Hem de Mehmet Beyler de tevafuk etti. Sizler ne iş hocam. yapıyorsunuz? Neyle meşgulsünüz? Valla çiftçilik yapıyordu hocam. İşte. Çiftçilik yapıyorsunuz. Evet hocam. Çok güzel. O zaman belki de böyle şehir hayatında olanlara nazaran daha fazla belki Allah'ın varlığına delillerle meşgulsünüzdür. Sizlere belki daha fazla görünüyordur. Elimizden geldiğince. Evet. O zaman sizleri dinliyoruz. Şimdi Buyurun. şehre taşındık. Emekli olunca şehre taşındık. Evet, sizleri dinliyoruz. Sesi de böyle biraz daha yükseltirsek daha iyi anlarız. Hem izleyicilerimizler de daha iyi duyar. Evet hocam. Hocam ben son talebesinde duymuştum. Menderes rahmetlik Amerika'ya gidince ona soruyorlar, diyorlar ki Allah'tan önce ne vardı diyor. Tabii kendisi cevap veremiyor. Geliyor ustada tanışıyor. Ustad da diyor ki diyor, sen de onlara diyecektin bir kelimesinden önce ne var? Öyle cevap verecektin. Neden önce ne vardı dediniz? Tekrar alabilir miyiz orayı? Şimdi Menderes'e diyorlar ki Allah'tan önce ne vardı? O da cevap veremiyor. Geliyor ustada danışıyor diyor, bana böyle bir soru sordular. O da diyor ki diyor, sen de diyecektin bir kelimesinden önce daha ne vardı yani? Bir kelimeden önce daha ne vardı önce? Kelimeden önce. Öyle cevap verecek. Evet, bir kelimesinde. Bir kelimeden önce ne vardı? Evet. Evet. Peki bunu açarsanız yani buradan nasıl bir mesaj var bizlere? Yani hocam bir ya kelimeden yani önce ne vardı derken ne demeyi, neyi kastetmiş olabilir? Yani onlar öyle hani inanmıyorlar ya. Evet. Yani Allah'ın varlığını yani tespit etmek için öyle soruyorlar. O da diyor ki diyor yani bir kelimeden önce ne vardı diyor.
Şey mi acaba Yani hani bir- hepsi sıfır olsa ne anlam çıkar? Bir olmasa. Onu demek istiyorum. Birden önce mi? birden önce ne vardı? Evet. Birden önce sıfır yani. Allah'tan öncesi olmaz zaten Evet. de yani. Aha. Sadece Allah vardı ve başka bir şey yoktu anlamında. Evet. Bir cevap mı acaba? De Evet. ben bunu ilk defa Evet. duydum ya. Üstada Menderes'in böyle bir soru sorduğunu filan ilginç. Söyledim hocam, bize aslında Diyarbakırlıyız da ismi. Yani bizim bir akraba vardı. 9 yaşında üstad rüyasına geliyor. Köyümüzde yani orada ağalık sistemi var biliyorsun. Köyümüz de aynı ağanın. Bir köydeydik, o da yakın yani. Rüyasında geliyor, üstadı görüyor. Tabi ağlıyor. Uyanınca anası diyor bu deli olmuş, şey olmuş. En sonunda 9 yaşına varınca geliyor. Biliyorsun Dicle Nehri var bizim orada. O nehrin başına geliyor gece. O zaman fistan giyiyorlar. Böyle Türkçe mürçede biniyor. Trene biniyor, orada Bismillah'ın nahiyesinde tepe. Haydarpaşa'ya kadar kimse ne para ne bir şey ondan istemiyor. Diyor ben tabi tek üstadın ismini biliyorum. Orada demek ki birkaç talebesi var. Diyor beni ona götürün. Diyor üstad şimdi yatıyor diyor. Sonra sizi getireyim gündüz. Israr ediyor. Yok illa beni şimdi götürün. Üstad velhasıl onu götürüyorlar. Üstad kapıyı açıyor. Onu içeri alıyor. Arkadaşları diyor gidin diyor. Vefat edene kadar üstadın talebesi yani yanındaydı. Hiç dünya işiyle uğraşmadı. Hanımı böyle o zaman kimet torbalarında o zaman poşet yoktu, onlarla geçiniyor. Evet. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar efendim. Mersin'e selamlar. Bir telefon var. Tekrar alıyoruz. Efendim buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Hayırlı programlar hocam. Sağ olun. Hayırlı programlar. Fuat Bey Ankara'dan. Sizleri tanıyalım. Hocam ben diş hekimliği öğrencisiyim. 2. sınıfa gidiyorum. Evet çok güzel. Programımızı sorunu cevaplamak için bahçeye çıktım. Hani böyle bir tefekkür amacıyla. Mesela şu bahçeye bakıyorum hocam. Otlar var, ağaçlar var. Evet. Yani bunlar hepsi temelinde küçücük tohumlardı. İçinde genler vardı. Yani bu tohumlar toprağa ekildikten sonra yani su veriyoruz, ışık veriyoruz, gerekli ortamı sağlıyoruz. Bu tohum büyüyor, ağaç oluyor. Yani bu tohuma bu bilgiyi ekleyen kim yani? Yani bunu düşününce insan bir sonuca varmaya çalışıyor. Evet. Mesela gökyüzüne bakıyorum, yıldızları görüyorum, ayı görüyorum. Burada da hepsi gezegenlerin, yıldızların bir ahenk içerisinde, bir uyum içerisinde akıp gittiğini görüyorum. Yani hepsi bir düzen içinde, bozulmuyorlar, devam ediyorlar. Evet. Yani mesela şu anda caddeden yanından bir insan geçiyor. Ama bu insanın yaratılışını düşündüğünde yani küçücük bir hücreydi. Aklı yoktu, şuuru yoktu. Ama o küçük hücre büyüye bir yerden sonra şuur kazanmaya başladı. Yani bunlar hepsi tek başına, kendi başına olabilecek şeyler değil. Yani bunları düşündükçe yani imanım kuvvetleniyor. Yani iman etmeye daha insan yatkın hale geliyor. Evet. Yani bir de insanın fıtratı var. İnsan fıtratı yani öyle bir şey ki aciz yaratılmış. İman etmeye, yani Allah'ın varlığına iman etmeye müsait bir şekilde yaratılmış. Yani insan içerisinde yani ne kadar ben inkar ediyorum falan dese de her zaman bir boşluk vardır. Yani Allah'ın varlığına inanmak için onu oraya bir boşluk oluşturmuş. Yani insan bunu Allah'a imanla doldurmadığında başka şeylere yöneliyor mesela. Yani bunu da delil olarak gösterebiliriz. Evet yeterli yani Evet, bayağı epey bir saydı. dediklerini Fuat anlasak kardeşimiz. gerçekten güzel birkaç yönden birkaç yaklaşımda
Özellikle yani bir her şeyde böyle bir gizem var, bir gizli bir el var yani böyle adeta her yerde görmediğimiz, değil mi? Kendi kendine olması mümkün olmuyor. Akıllıca düşündüğümüzde gizli bir el evirip çeviriyor her şeyi. Bu kolayca anlaşılabilir. Evet ve Teşekkür böyle ederiz. iradeli, efendim şuurlu, işlerin dönmesi arka planda şuurlu, iradeli bir varlığı bize gösterir. Kendi kendine olmadığını gösterir. Evet, tohumlardan, yıldızlardan, insandan örnek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam mesela bazı insanlar diyor eğer Allah bizi yarattıysa Allah'ı kim yarattı? Ben buna da şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir denizden bir bardak sürayı alsak, bir de normal bir tane musluk suyundan bir sürayı su alsak, ikisinden de. Yani bunları birbirine karıştırsak, sonra desek ki acaba bu denizdeki su mu o sürayden gelen suyu ıslattı, yoksa sürayden gelen su mu, yani diğer musluktan gelen su mu şu denizdeki suyu ıslattı? Yani biz böyle bir karşılaştırma yapamayız. Çünkü ıslaklık onun için bir kriter değildir. O zaten yani o özellik onda vardır. Islatma özelliği onda vardır. Yani biz diyemeyiz ki onu yani şu su diğer suyu ıslattı, ama hayır işte o ıslaklık onun zaten özünde vardır. O zaten ıslattı. Yani Allah'ın varlığı da buna böyle bir şekilde düşünebiliriz. Allah zaten vardı. Yani var olan bir şeyi de kim yarattı diye Yani onun varlığı kendinden bir özellik olarak ifade ediyor. Yani o suyun ıslatma özelliği üzerinden sanki şey yaptınız, değil mi? Ben öyle anladım. Yani onun varlığı zaten varlığı kendi özelliği. Yani ayrıca sonradan bir var olan gibi değil diye ifade ettiniz sanki. Arizi değil, zati Zatidir. özelliği. Suyun yani ıslaklıksız bir su düşünemezsin. Doğru. Gibi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Fuat kardeşimiz sağ olun. Evet hocam. Bekleriz yani gençler maşallah bu akşam ağırlıklı olarak öğrenciler, gençler daha çok veya ruhu genç olanlar bizi aradılar. Güzel de yorumlar yaptılar. Evet hocam devamını Telefonlarda bekleriz. Susmuyor bu çok, arada. Efendim? Telefonlarda hiç susmuyor. Telefonlar sürekli Maşallah, gidiyor. evet. Yani yorumlar üzerine yorum yapamıyoruz şu anda. Ve bir telefonumuz daha var. Son bir telefon alalım isterseniz. Alalım. Evet, sonra bir değerlendirme yapsak iyi olacak. Sonra bir ara verip bir değerlendirme yapalım. Evet hocam. Yapalım. Bir telefon daha alalım. Bir telefonumuz daha var. Efendim buyurun. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Muhammed Bey. Sizleri tanıyalım, buyurun. Hocam ismim Muhammed. Diyarbakırlıyım. Evet. Üniversiteye başlayacağım inşallah bu sene. Çok güzel. Ankara'da. Hayırlısıyla. Çok güzel. Hayırlı olsun. Hocam konuya şöyle giriş yapayım ben. Lisedeyken bize hocamız şey derdi. F eşittir MA her derde deva derdi. F eşittir MA her derde deva. Fizik hocası mı? Temel bir formül tabii bu. Tabii bu bir formül. Evet. Yani bir bilim insanının kainatı tefekkür edişi sonucu bulduğu bir formül. Tamam. Hatta yani Newton'dur kendisi. Elmanın düşüşüyle bunu tefekkür ediyor. Şimdi bu formülü elmada uyguladıktan sonra bir hesaplama yapıyor ki aynı formülü ay içinde, gök cisimleri içinde küçücük bir kalem için bile aynı formülü hareket yasalarını uygulayabiliyor. Yani öyle bir intizam var ki kainatta. Yani hiç tesadüfe verilmeyecek bir intizam. Bir formülü kullanarak birçok şeyi hesaplayabiliyorsunuz. En küçük bir elmanın düşüşünden gezegenlerin hareketine kadar, öyle mi? Aynen, bir gezegenin hareketine kadar. Ve yani hiç tesadüfe verilebilecek bir şey değil bu. Yani bir bilinç, bir mekanizma var burada. Bunu bariz bir şekilde gösteriyor. Yani böyle bütün kainat bir bütün gibi mi? Yani burada hani parçalanmaz bir bütün gibi. Eğer bir parçaya hükmetmek istersen belki bütüne hükmetmen gerekiyor. Neden? Çünkü hepsi birbiriyle böyle bağlı. Denilebilir mi mesela? Ve
aynı kuralda hareket ettiğini görüyoruz. Aynı kuralda, aynı kaide üzerine. Hepsinin yani bir bilince, bir yani mucite bağlandığını aslında en büyük göstergesidir. Ki biz bu formülleri, yani kainata konulan bu formülleri, sünnetullah'ı kullanarak hem gelecekte ne olabileceğini kestirebiliyoruz, hem geçmişte ne olduğunu da bulabiliyoruz. Yani öyle bir mekanizma koyulmuş, işte milyarlar yıldır belki de işliyor ve devam ediyor. Bu işte yani Allah'ın düzen koyuculuğuna bir işarettir. Tesadüfe verilemeyeceği için yani Allah'ın varlığına net bir delildir diye düşünüyorum hocam. Evet Seyfettin Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, çok teşekkür ederiz. Muhammed kardeşim, başarılar dileriz. Hangi bölümü okuyacaksın? Efendim hocam? Hangi bölümde okuyacaksın? Mühendislik, bilgisayar mühendisliği inşallah. Mühendislik. Evet, mühendisliğin... Niye mühendislik okuyacaksın? Hocam, işte bu üzerine konuştuğumuz kainatı daha iyi anlamak için. Daha iyi. Evrenin mühendisini anlamak için. Aynen öyle. Harika, işte bu. Yani mimarlık neden okunur? Evrenin mimarını tanımak için. Mühendislik, evrenin mühendisini tanımak için. Doktorluk, değil mi? Kainatın doktorunu, bütün şifa verici şeyleri kimin yarattığını anlamak için. En üstün eseri üzerinden ona bulaşmak için. Böyle bütün yollar Allah'a çıkar. Bakış açısı gerçekten çok güzel bir bakış açısı. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Evet Seyfettin Hocam. Epey yorum geldi. Yani bu konu anlaşılan daha sonra da tekrar gündeme alırız. Alınması gerekiyor gibi değil mi? Güzel şeyler yani var. Bu bir başlangıç oldu. Bitmez tükenmez bir şey yani oldu tabii. Çünkü Allah'ın varlığının delilleri la yu'at ve la yuhsadır. Sayılmayacak kadar çoktur. Her şey onun varlığına delildir. Bütün yollar ona çıkar. Her şey onu anlatır, onu gösterir. Ama herkes kendi açısından daha çok neleri görüyor, nelere dikkat ediyor, neleri öne çıkarıyor. Yani herkes için ismi azam farklı ya. Evet, yani çok güzel. Kendi yaratıcıya nasıl ulaşmış. Güzel şeyler, ben şahsen çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Şimdi yani buradan yorum birincisini seçmek bayağı zor. Kolay değil mi? Onun için isterseniz yapalım. Bir kısa ara verelim. Sonra değerlendirmeyi yapalım. Zor da olsa bu seçimi yapalım. Ondan sonra programı kapatalım. Tabii ki öyle. Evet arkadaşlar, bir kısa ara verelim. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Hiç düşündünüz mü? Yeryüzündeki trilyonlarca çiçekten sadece birini bile elinize alsanız, görürsünüz ki ipek gibi yaprakları var. Ona bu tatlı elbiseyi kim dikti? İnsanı davet eden bir kokusu var. Ona bu eşsiz parfümü kim sürdü? Son derece ahenkli renkleri var. Onu böylesine güzel kim süsledi? Hiç düşündünüz mü? Evet kıymetli izleyiciler, Gerçeğin Peşinde programında artık yorum birincisinin, bu günün, bu programın yorum birincisini seçme zamanı. Değerlendirmelerimizi yaptık Seyfettin Hocam. Bugünün yorum birincisini ilan edecek. Hocam buyurun. Sizi ilan edin tabii ki.
Kolay olmadı Bayağı belki. zor bir seçim oldu. Orada arkadaşlarla da istişare ettik. Birbirinden değerli yorumlar geldi çünkü. Bunlar ümit verici. Bu Dişçilik Fakültesi 2. sınıfta okuyan Fuat arkadaşımızın yorumu az farkla öne çıktı. Dolayısıyla Fuat, tabi burada soyadlarını söylemediler ama bu yorum birincisi olarak seçtiğimiz izleyicimiz tekrar arasın, adresini bıraksın. Hem hediyesini gönderelim hem soyadıyla, adresiyle kendini bize bildirmiş olsun. Hayırlı olsun. Efendim herkese tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten burada tabii bundan sonraki programlar için yani bu biraz da sünneti yerine getirelim. Biraz daha tek tek, tane tane anlaşılır ifadelerle. Dolayısıyla hem sadece değindiğimiz konular değil. Mesela bazı izleyicilerimiz çok güzel konulara, noktalara değindiler ama bazıları kapalı kaldı, bazıları anlaşılmadı efendim. Daha anlaşılır olması, yani az öz anlaşılır olması, çok şey söylemekten ziyade bir şeyi tam ikna edici şekilde söylemek daha güzel olur diye bu hatırlatmaları yaparak programımızı burada noktalayalım. Tekrar herkese teşekkürler. İsmail, Hocam, sana da teşekkürler. Ben de size çok teşekkür ediyorum ve izleyicilerimize katkı yapan izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, Fuat kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Bununla beraber önümüzdeki hafta inşallah pazartesi, salı, bu arada her hafta pazartesi, salı akşamları Gerçeğin Peşinde programı saat 8.30'da Dost TV ekranlarında olacak. Ve haftaya programımızın konusunu da söyleyelim mi hocam şimdiden? Din-bilim ilişkisine dair bir gündem yapacağız. Bunu tekrarlayalım mı dersiniz? Ama belirlediğimiz gibi belki. Söyleyebilirsin. Evet. Ben hatırlamadım. Siz hatırlıyorsanız. Evet, yani bilim çağında dine ne gerek var? Evet. Bu bilim çağında dine ne gerek var? Din bilim çatışır mı? Yani bilim dinin yerini doldurabilir mi? Gibi soruları gündeme alacağız Güzel, inşallah. çok güzel bir konu. Çok önemli, çok güzel bir ve güncel bir konu. İnşallah haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hakikatin izinde kalın inşallah. Allah'a emanet olun.